Eşrefoğlu Cami, Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinaldir. Konya'nın Beyşehir ilçesinin kuzeyinde İçşehir Mahallesi'nde yer alıyor. UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Geçici listesine alınan Eşrefoğlu Cami, bir türbe, kervansaray ve hamam ile birlikte külliye şeklinde 1296-1299 yılları arasında Eşrefoğulları Beyliği döneminde Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. 2023'te UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bu camimizin. Biraz da mimari özelliklerinden bahsedelim. Cami Orta Asya'da bulunan Semerkant, Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki bir örneği olarak 46 ahşap sütun üzerine yapılmış. Sütunlar için sedir ağacı kullanılmış. İnşa edilmeden önce 6 ay suda bekletilmiş. Yüzyıllar boyu kış aylarında caminin damındaki kar çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek ahşap sütunların kuruyarak çatlaması engellenmiştir. 1965 yılında karlığın üstü camla kapatılmış ve işlevini yitirmiş olduğu gözüküyor. 6 metre yüksekliğinde çini mozaik ile kaplı çok görkemli bir mihraba sahip, anıtsal bir taş kapısı var. Minberi tamamen ceviz ağacından oymalı ve çatmalı, tutkalsız yapılmış, inanılmaz bir düzgünlük ve incelikte yapılan minber geometrik şekiller ve bitkisel bezemelerle kaplıdır. Caminin tavanı renkli kalem işi süslemelere sahiptir. Özellikle konsoldaki kök boyalı motifler dikkat çekici. Eşrefoğlu Camisi Selçuklu Ulu camilerde görülen şu özelliklerinin tamamını da barındıran tek camidir. Şöyle ki çoğul ahşap sütunlu, tavanı tamamen ahşap ve kalem işçiliğiyle süslenmiş mihrabı, çinili minber tamamen ahşap ve kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Beylikler devrinde Eşrefoğlu Bey'i Süleyman Bey tarafından yapılan bu cami Eşrefoğlu toplu yapıları içinde yer alıyor. Cumhuriyet döneminde 1934'ten itibaren zaman zaman tamir edilmiş. Bu tamiratlar sonucu toprak çatı önce kiremitle örtülmüş, daha sonra da bakırla kaplanmış. Emir Seyfettin Süleyman'ın 1301 tarihli türbesi caminin doğu duvarına bitişik bulunuyor. Bu gördüğünüz ahşap sütunlar doğal kök boya ile renklendirilmiş ve hala orijinalliğini koruyor. Bu muhteşem ahşap yapıda çivi ve vida benzeri herhangi bir materyal kullanılmamış. Kullanılmasına gerek duyulmamış. Tamamen geçme kakma tekniği kullanılmış. Caminin ahşap sütunları sedir, başlıkları ise abanos. Şöyle göstereyim. Abanos ağacından olup 6 ay Beyşehir Gölü içinde yatırılarak kimyasal kullanılmadan doğal konverze edilmiş. Caminin ortasında dört köşe bir çukur bulunmakta. Şurada göreceğiniz, bir dakika hemen göstereyim. Şuradaki çukur. Bahar başlarken yakın dağlardan kağanırlarla kar ve buz taşıyıp buraya doldurulur. İnsanlar yaz sıcaklarında bile serin bir ortamda ibadet edebilsinler diye böyle bir boşluk bırakılmış. Minber tamamen masif ağacından yapılmış. Burada da yine oyma ve kakma tekniği kullanılmış. Harika. Gerçekten inanılmaz. Çok etkileyici bir cami. Burası Süleyman Bey'in mabedi. Burası Eşrefoğlu Camisi'nin hemen önü. Şurada bir kervansaray var. Bedesten, pardon. Burada bir bedesten var. Teyzelerimiz falan bir şeyler satıyor. İşte burada yöresel ürünler. Carçurt her yerde olan şeyler. Hemen şu arkada medrese var. Medrese şu anda tadilatta. Açık değil. Oraya giremeyeceğiz. Evet, hemen şurası. Orayı da çekeceğim. Hemen şu arka tarafta da hamam var. Ama hamam da şu anda kapalıymış. Şu gördüğünüz arka tarafta da hamam var. Orası da kapalıymış. Burası İsmail Ağa
medresesi. Yalnız şu anda tadilatta. 1369 yılında Haliloğlu Emir İsmail Ağa tarafından yaptırılmış. İlhanlılar adına Beyşehir'de hüküm süren İsmail Ağa tarafından yaptırılmış. Ama kapı, şu girişi gerçekten harika ama. Şu girişini çekelim en azından. Harika. Çok heybetli bir girişi var. Selçuklu mimarisi gördüğünüz gibi. Yani şu cami beni gerçekten hayretler içinde bıraktı. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Sanırım Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası listesine giren 5 cami var. Eğer yanılmıyorsam tabi. Bu cami de onlardan biri. Hemen caminin şöyle avlusu. Güzel bakılmış. Temiz. Avlusu da güzel. Cami inanılmazdı ya. Gerçekten cami çok güzeldi. Yani Erzurum Ulu Cami, Sivrihisar'daki Ulu Cami ve burası, çok etkilendim. Çok güzel, çok değişik bir mimarisi var. Tavanı çok yüksek. Tamamen 42 tane ağaç direkle güçlendirilmiş. Evet, şurayı da çekelim. Kümbet burası. Bu alan tabii şeymiş yani zamanında. Medrese, işte han, caminin olduğu merkez burasıymış. Ve şimdi biraz sahilden yürüyelim. Sahili de çekelim. Evet. Beyşehir Gölü'ne geldik. Şöyle göstereyim. Harika bir manzarası var. Çok güzel de bir yürüyüş yolu var. Mavi bir cennet burası ya. Baksanıza. Şöyle kısaca Beyşehir hakkında bilgi vereyim mi biraz? Ya şu Eşrefoğlu Camii'nden geldim. Gerçekten inanılmaz güzeldi ya. Yani burada kadim tarihi eserler var. Buraya mavi cennet desek yalan olmaz. Ülkemizin en güzel ve en büyük göllerinden biri burası. Beyşehir Gölü. Tarihi açıdan da hakikaten harika bir yer. Kündekari sanatıyla tek bir çivi kullanmadan muhteşem bir mimariyle inşa edilen Eşrefoğlu Camisi ve diğer eserleri yine burada bulunuyor. Şöyle göstereyim, hemen park var şurada. Cennet ülkemizin en büyük ve en muhteşem göllerinden biri burası. Muhteşem bir manzarası var ya. Burada bir de adalar var. Fotoğraf tutkunları için burası yine bir cennet gibi. Beyler Vadisi var. Doğal güzelliğiyle sizi mest edecek Karagöl var. Ülkemizdeki en büyük ve en güzel milli parklardan olan Yaka Manastırı ve Titrek Kavak Tabiat Parkı yine burada bulunuyor. Büyüleyici ve kadim bir Hitit eseri olan Eflatun Pınar Hitit su anıtı yine burada bulunuyor. Evet, burası 1908-1914 yılları arasında yapılmış Beyşehir Taş Köprüsü. Regülatör baraj sistemi olarak yapılmış. Taş köprünün uzunluğu 40 metre, eni ise 6,5 metre civarında. 14 sütun üzerine oturtulmuş 15 gözlü köprü üstü kemeri var. Köprü Osmanlı Devleti'nin kurmuş olduğu ilk sulama projesi olarak bilinmekte. Burası Beyşehir'in önemli simgelerinden biri. Özellikle gece vakti ışıklandırmayla harika bir ambiyans oluşturuyor. Muhteşem bir güzelliği var buranın ya. İnsanın aşık olası geliyor gerçekten bu göle. Buraya geldiğinizde sizi masmavi bir güzellik bekliyor olacak. Burada gün batımını izlemek de muhtemelen ayrı bir zevk. Çarşı merkezi neresi diye sordum. Şu yoldan dümdüz devam et dediler. Ben de bir
Yürüyeyim dedim. Beyşehir Gölü'nde yaban ördeği ve çeşitli tatlı su balıkları da var. Evet, bir yerde yemek yiyeceğiz ama nerede bilmiyorum. Bir de gölde çeşitli adalar var. Küçük küçük, yani 33 tane adası bulunuyor. Birkaç tanesi, yani daha doğrusu suyun seviyesine bağlı adaların sayısı değişiyor. Bahçeci Adası var, Mada Adası var, Hacı Akif, İğneli, Orta, Kes, Aydır, Kızılada 1, Çeçen. Ya böyle birkaç tane adası var. Aklıma gelenler bunlar şimdilik. Yani buraya çarşı dediler ama hiç çarşıya benzemiyor burası. Merkez burası mı acaba? Şöyle gidelim bakalım nereye çıkacağız. Burada birkaç tane de plaj var. Yani göl deniz havası da yaşatıyor size. Güzel birkaç tane kıyısı var araştırdığım kadarıyla. Neydi isimleri? Vallahi isimlerini şu an aklıma gelmedi. Aklıma gelirse söylerim. Buradan su sporları da yapılıyordu gölde. Evet evet, öyle bir şey de okumuştum. Ha, neydi? Üstünler plajı vardı. Bademli plajı vardı. Budak plajı vardı. Evet, hatırladıklarım bunlar. Bahar aylarının güzel misafiri kim biliyor musunuz burada? Leylekler. Burada Leylekler Vadisi var. Her yıl bahar ayında binlerce leylek burada buraya uğruyor. Beyşehir leyleklere misafirperverlik yapıyor. Yeşildağ mahallesinde Leylekler Vadisi var. Şehir merkezine yaklaşık 30 mu 40 mı kilometre uzaklıktaydı sanırım. Fotoğraf tutkunları için de çok güzel bir fırsat sunuyor. Sanırım ara ara öyle gruplar gidiyormuş fotoğraf çekimi için. Bura nasıl bir çarşı, ben anlamadım ya. Çarşı burası mı? Bir şey olarak bir çarşısı yok gibi, yani böyle çok dağınık ve küçücük böyle. Yani bir kasabayı andırıyor eğer buysa. Çünkü birkaç kişiye sordum, çarşı burası diyor. Böyle bir çarşı. Bura büyük bir ilçe. İlginç. Biraz acıktık. Yemek yiyelim bir yerde. Balık var mı ki? Var abi. Ha? Var. Yakalayabiliyor musun? Yakalıyorum. Adın ne senin? Halis. Ha? Halis abi. Ali İhsan. Ali İhsan, kolay gelsin. Burada bir kafe var. Çok güzel bir manzarası var. Şurada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bunu az önce tanıtmıştık. Bu kafe özelmiş. Ben belediyenin zannettim. Manzarası çok güzel. Balık da yakalıyorlarmış burada. Şöyle Beyşehir'i çekeyim, köprüsünü. Abi biraz acıktım. Şimdi Beyşehir'de Şafak Etli Ekmek diye bir yere geldim. Bıçak arası sipariş ettim. Şöyle bir porsiyon. Yanında da 3 tane yancı geliyor. 3 gündür etli ekmek yiye mahvolduk. Bakalım bunun tadı nasılmış. Bunun porsiyon fiyatı 160 TL. Yedikten sonra çıkınca değerlendirmeyi yaparız inşallah. Gençler, vallahi ben az önce doymadım. Bir tane de Mevlana istedim. Bu da Mevlana. Bunun fiyatı 140 lira. Ama bıçak arası gerçekten çok lezzetliydi. Bunun tadına bakalım şimdi. Şimdi Şafak Etli Ekmek'ten çıktım. Göstereyim hatta. Şurası Beyşehir'de. Yakın zaten merkezde. Navigasyon yerini rahat bulursunuz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Beyşehir'in arka sokakları var ya, şu sahil tarafı değil de arka taraf. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini çektiği kasabalara benziyor ya. Gerçekten ya, böyle bir ilçe havası yok burada. Böyle kasaba gibi bir yer.
Sahil tarafı çok farklı. İç tarafa geliyorsun. Yani iş yerleri falan, ne bileyim, hani normalde bir yerde bir ana cadde olur, bir şey olur. Burada öyle bir şey yok. Yani bir kasabaya benziyor. Büyük bir kasabaya benziyor daha çok. Halbuki yani çok güzel bir gölü var. Burada tarım, sanayi, hayvancılık, ileride gölü var. Balıkçılık ileride. Gerçi balık sayısı azalmış. Nedenini bilmiyorum. Öyle dediler. Bilen varsa yazsın. Bilinçsiz avlanma mı ne? Bu arada birçok kokoreççi gördüm. Bilginiz olsun. Yani bir de Beyşehir'de şu varmış. Daha doğrusu var. Burada silah üretimi oldukça fazla. Üzümlü, bir de bir tane daha ilçesi vardı. Adını unuttum, aklıma gelirse söylerim. Hatta belki anımsarsınız. Bir ara IŞİD'e gönderilen silahlar vardı. Neyse, araştırma yapmışlardı. O silahların buradaki bir ilçeden gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bilmiyorum, anımsadınız mı? Bir 6-7 yıl önceydi sanırım. Evet, Hulu köyü var. Hatta şöyle dediler, Hulu köyünün ekonomik durumu Beyşehir'den daha iyi dediler. Daha ileride. Çünkü çok fazla av tüfeği falan yapılıp satılıyormuş. Adidas'ın burada sanırım, Adidas Türkiye ürünlerini sanırım burada, tekstil ürünlerini Beyşehir'de üretiyormuş. Ondan sonra Torku'nun burada yine fabrikası var. Güzel bir yer. Küçük, şirin, gölü falan. Gölü sanki iyi değerlendirmemişler ya. Yani bana biraz öyle geldi. Burada sanırım böyle turlar oluyor. Sanırım bunların arasında da rekabet var. Bu bir müzik açmış yüksek sesle. O da bir müzik açmış yüksek sesle. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Neyse, bir soralım bakalım. Bir soralım bakalım, bu tur oluyor muymuş, nasıl oluyormuş, ne kadarmış, onu öğrenelim en azından. Sandal turları oluyor dediler ama sorayım bakayım. Tekne turu yapılıyormuş. Kişi başı 100 liraymış. Yaklaşık 1 saat sürüyormuş. Şöyle bir manzarayı alayım. Hafta sonu 15-20 dakikada bir kalkıyormuş. Hafta içi de müşteri durumuna göre 10-15 kişi toplanırsa yine turlar oluyormuş. Benim vaktim olsaydı düşünüyordum açıkçası, 100 lira işi değil gibi. Beyşehir Gölü'nde bir tur atardık. Harika. Evet, şurada bisikletler kiralanıyormuş dediler. Ben gideyim onlar hakkında da bilgi alayım. Ben binemeyeceğim. İnşallah otobüse de geç kalmam. Yine kısa bir bilgi vereyim Beyşehir hakkında. Milattan önce 8000 yıllık geçmişe sahip bir yer burası. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beyşehir. Köklü geçmişinden kalan yapılarıyla, gerek muhteşem doğasıyla gerçekten gelinip görülesi bir yer. Tabii bura zengin bir kültürü de var buranın. Milattan önce 78-74 yılları arasında Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiş burası. Türk yurdu olması yönündeki çalışmalar Anadolu Selçukluları zamanında başlamış. Ama daha sonra maruz kaldığı Moğol istilasından dolayı kent tamamen yıkılmış. Hatta buraya Viranşehir adını vermişler. Eşrefoğlu Beyliği'nin kuruluşuyla birlikte çeşitli aşamalardan geçip en son Beyşehir adını almış. Şimdi ben geldim. Şurada bisikletler kiralanıyor. Bunlar bir sorayım. Fiyatını öğreneyim sizin için. Sonra ben yoluma, siz yolunuza. Harika. Şu manzaraya baksanıza ya. Ama göl suyunu çekmiş dediler. Sebebini bilmiyorum. İçme suyu olarak da kullanılıyormuş. Evet dostlar, ben şimdi bunu sordum. Bu 20 dakika kiralanıyormuş ve ücreti
Yani tek kişi giderseniz 100 liraymış. 2 kişi giderseniz 50-50-100 alıyorlarmış. 2 kişi tavsiye etti. Tek kişi yorulur falan dedi. Valla çok güzel bir etkinlik abi. Alacaksın kız arkadaşını veya eşini, dostunu neyse geleceksin burada. 20 dakika falan. 20 dakika, 1 saat neyse. Valla 1 saat de sürülür. Yani pazarlık yapsanız 1 saat 100 kişi başı verir. Bence çok da güzel olur. Ben şimdi döneyim. Çok büyük ihtimalle geç kalacağım. İnşallah geç kalmam. Kaçıncı döneyim dediğim bilmiyorum ama biraz yine giderken de bilgi vereyim. Bu sahil kısmı çoğunlukla düzenli yeşil alanlardan oluşuyor. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu da var. Tarihi Taş Köprü'nün bir diğer tarafında İç Şehir Mahallesi'nde Eşrefoğlu Camii yer alıyor. Eşrefoğlu Hamamı, Demirli Mescidi, İsmail Ağa Medresesi, Bedesten. Bir de Beyşehir Kale Kapısı var. Ben orayı da gördüm ama valla unuttum gitmeyi. Zaten şeydi yani orayı restore etmişler. Kale Kapısı diye bir şey kalmamış. Tamamen restore etmişler. Şimdi Beyşehir Eşrefoğlu Camisi minaresini görüyor musunuz? İnanılmaz bir yer gerçekten yani çok etkilendim. Çok güzel bir cami. Neyse devam edelim. Çeşitli tarihi eserler bulunuyor. Bir de etrafta eski cumbalı taş evlere denk geliyorsunuz çoğunlukla. Yani bu caminin, Eşrefoğlu Camisi'nin etrafında. Bu kısım gerçekten kesinlikle görülmeye değer. Ama köprünün diğer tarafında çarşı kısmı ise yani az önce de söyledim. Böyle tipik bir Anadolu kasabası gibi. Ya hakikaten Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini çevirdiği yer gibi duruyor. Güzel oldu. Beyşehir'i de gördük. Eşrefoğlu Camisi'ni gördük. Burada birkaç tane antik yapı var. Onlara gidemedim. Hakikaten içimde kaldı o bir. Yani araçsız biraz zor oluyor maalesef ya. Gerçekten araçsız sıkıntı oluyor. Araç olsa her yere hem bitirirsin yani. Araç olsa burayı bir günde bitirirsin ama araç olmadan çok sıkıntı oluyor. Neyse Seydişehir'i, Beyşehir'i gördük. Aslında Akşehir'le Tuz Gölü'ne de gitmeyi düşünüyordum Konya'ya gelmişken ama vakit kalmadı. Ancak yarın Sille köyüne gideceğim. Bu akşam belki Alaaddin Tepesi'ne, Konya'daki Alaaddin Tepesi'ne bir de İplikli Cami vardı. Sırçalı Medresesi var, daha oraya gitmedik. Konya'ya var ya adam akıllı gezmek istiyorsan abi bir haftanı kesin en az ayıracaksın. Bir de araban olacak. Çünkü birbirine çok uzak her yer. Ama Konya gerçekten çok güzel ya. Medeniyetin şehri abi. Selçuklu yıllarca burada hüküm sürmüş. Burada çeşitli beylikler hüküm sürmüş. Ben sevdim. Güzel bir yer. Ya daha önce de Konya'ya gelmiştim ama bu amaçla gelmemiştim böyle. Gezme amacıyla gelince bazı şeyleri de böyle araştırınca daha güzel, daha tatlı oluyor. Tavsiyem size bir yere gitmeden önce mutlaka araştırma yapın. Neyse ben otogara kaçayım. Yetiştim. Burada 2 tane firma var. Bir Yörükoğlu, diğerinin adını unuttum. Konya'ya giden. Ben şunu göstereyim. Şuna bir bakın. Şura değil. Şurası Yörükoğlu'nun. Şuna bir bakın. Buna göre gidiş yaparsınız. Bazen numaraları bulmak biraz zor oluyor. Bir de kasadaki dayı genç biriydi aslında da böyle saçma bir agresifliği vardı. Bilginiz olsun yani şaşırmayın. Telefonla konuşunca da yüzüme kapattı bir iki sefer. Değişik biri. Bilginiz olsun. Şimdi nasip olursa Konya'ya doğru yola çıkacağız. Bilet 80 liraymış. Biz Seydişehir'e 30 liraya geldik. Burada 80 lira.